Herkese selam. Bugün orkide bakımında alışılmışın dışında bir yöntemle karşınızdayım. Aslında bu bir deney. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Görüşlerinizi, yorumlarınızı benimle paylaşın. Çok çok merak ediyorum görüşlerinizi. Lütfen yorumlara yazın. Orchid Goodies kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde indirimden aldığım, çok uygun fiyata aldığım çiçekleri solmuş 2 adet minik orkidem var. Sizler de marketten indirimleri takip ederek çiçekleri solmuş orkideleri böyle uygun fiyata alabilirsiniz. Orkide alırken ilk bakmanız gereken orkidenin kök rengi. Böyle yeşil kökleri varsa çiçekleri solmuş olsa bile bu orkideleri kaçırmamanızı öneririm. İlk olarak orkidenin etrafındaki ambalajları çıkartarak işe başlıyorum. Orkide satın alırken çiçekleri sizi aldatmasın. Her çiçekli orkide sağlıklı anlamına gelmez. Muhakkak köklerine ve yaprakların sağlıklı olup olmadığına bakın. Ambalajları çıkardıktan sonra ilk dikkatimi çeken orkide saksısı üzerinde oluşan bu küçük habitat. Görüntü olarak çok hoş olsa da orkidenin gelecek sağlığı için risk teşkil ediyor. Hala üzerinde minik tomurcukları var ama bunları tamamen temizlememiz gerekli. İkinci olarak dikkatimi çekense fazla sulamadan kaynaklı köklerde kararmanın, gövdeye yakın yerlerde siyahlaşmanın başlamış olması. Eğer doğru sulanmazsa bu orkide ileride büyük ihtimal mantar olacak. İkinci olarak çiçek destek çubuklarını çıkartarak işe devam ediyorum. Yeni aldığınız orkidelerinizi kesinlikle evdeki diğer çiçeklerle aynı yere koymayın. Ayrı bir yerde karantinaya alın. En az 10 gün diğer çiçeklerden ayrı bir yerde bekletin. Yeni bitkiniz üzerinde yeni böceklerle, hastalıklarla eve gelmiş olabilir. Ve bakın ne görüyoruz? Tadam! Unlu bit böcekleri. Bunlar orkideyi yavaş yavaş tüketen ve kontrol altına alınmazsa orkidenizi öldüren varlıklardır. Şimdi bunları tek uygulamada nasıl yok edebileceğinizi size adım adım göstereceğim. Ama öncesinde çiçekleri kurumuş olan orkidemin çiçek saplarını budamam gerekli. Orkideler geciktirmeden zamanında ve doğru şekilde budanırlarsa eski çiçek saplarından yeniden çiçek açabilirler. Kesmeniz gereken yer tam olarak en son çiçek açan yerin bir altından. Diğer aşamada saksılardan orkideyi çıkarmam gerekli. Bu işlemi yaparken parmaklarımla saksıyı sıkıştırarak, köklere zarar vermemeye çalışarak dikkatlice orkideyi saksısından çıkarıyorum. Bunlar minik orkideler. Daha büyük orkidelerin ortasında olan o sünger var ya, sürekli konuşulan çıkarılmalı mı, çıkarılmamalı mı? İşte o sünger, bu sünger ve orkide büyüdükçe ortasında kalıyor. Ve bakın yakından baktığımızda köklerin yavaş yavaş çürümeye başladığını görüyoruz. Çünkü yanlış sulamadan kaynaklı. Ben çabuk bir şekilde bu süngerden kurtuluyorum. Çünkü ona ihtiyacım yok. Özellikle böcekli bir orkide olduğu için bunu kesinlikle atmam gerekli. Bakın unlu bit böcekleri saklanma konusunda çok uzmanlardır. Orkidenin tüm kıvrımlarında, çiçek saplarında, o boğumlarda bulunur. Bunlardan kurtulmak için kullanacağım 3 malzeme var. Sarımsak, zeytinyağı ve sabun. Orkidelerim çok minik olduğu için ben bir diş sarımsak kullanıyorum 2 orkide için. Sizler normalde büyük bir saksı için 2 diş orta boy sarımsak kullanabilirsiniz. İçi su dolu bir kase içerisine sarımsağı güzelce rendeliyorum. Sarımsağın orkidelerde çok etkisi var. Hastalıklarda, böcek durumlarında çok etkili. Sarımsağı bu şekilde 20 dakika bekletiyorum. 20 dakika sonra üzerine 4 damla kadar bir sabun ekliyorum. Sizler Arap sabunu da ekleyebilirsiniz, yarım çay kaşığı kadar. Kokusuz bir sabun, doğal bir sabun olması, potasyum sabunu çok çok daha iyi olur. Çok güzel olur. Ve üzerine böyle
4-5 damla kadar da zeytinyağı ekliyorum. Neden zeytinyağı kullanıyoruz? Çünkü böceklerin dış kabuğunu parçalıyor ve onları yok ediyor. Özellikle unlu bit böcekleri çok dirençliler. Onların direncini kırmak için bu 3 karışım muhteşem etki gösterecek. Yumuşak bir fırça yardımıyla orkidenin tüm kıvrımlarını, köklerini, çiçek saplarını, o çiçek saplarındaki boğumları en güzel şekilde yıkıyorum. Ve bir cımbız yardımıyla da gövde kısmındaki siyahlıkları orkideye ve gövdeye zarar vermeden temizliyorum. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra orkideyi 10 dakika bu karışımın içerisinde bekletiyorum. Burası önemli. Tamamen yumurtaların, böceklerin ölmesi için 10 dakika bekletiyorum. Sonrasında güzelce orkidemi temiz suyun altında duruluyorum ve yapraklarını, yaprak aralarını güzelce kuruluyorum, temizliyorum. Yağ kalıntısı kalmaması için bu aşamayı da atlamayın lütfen. Aslında size tavsiyem, eğer yeni aldığınız böyle bir orkidede unlu bit böceği görürseniz çiçek saplarını da kökünden kesmeniz. Çünkü o boğumlara küçük yavrular çok güzel şekilde saklanıyorlar. Kesmenizi tavsiye ederim ben. Böyle 2 tane küçük kabın içerisine dikeceğim orkidelerimi. Sizler tek bir kabada birleştirebilirsiniz orkidelerinizi. Kil bilyesi kullanıyorum. Altta su birikimini önlemek için. Bakın zaten bunlar kapalı sistemler. Özellikle mavi olan tamamen kapalı. Altta su birikip köklerin çürümesini engellemek için kil bilyesi kullanıyorum. Orkideleri saksıya dikmek için de Hindistan cevizi torfu kullanacağım. Hindistan cevizi torfunun böyle bir dokusu var. Gayet yumuşak. Normalde orkideleri çam kabuğuna dikiyoruz ve her zaman diyoruz ki orkideler kesinlikle havadar bir ortamda olmalı. Köklerin boğulmaması gerekli. Orkideler normal toprağa dikilmez vesaire vesaire. Aslında bu bir bakıma da deney. Çünkü üzerinde yazan orkideler için özel olarak üretilmiş bir ürün olduğu ve özellikle küçük orkidelerin yetiştirilmesi için üretilmiş bir ürün diyor. Ben de bir denemek istedim açıkçası. Şimdi orkidelerimin ortasına da sphagnum yosunu koyuyorum nemlendirerek. Bu onların çok daha güzel nemli kalmalarını sağlayacak ve yosun orkidelerin çok hızlı büyümesini de sağlıyor. Sizler de saksı değişimi yapıyorsanız doğru şekilde yosun kullanabilirsiniz. Bu Hindistan cevizi torfuna 3. kere orkide dikişim. Şöyle bir tecrübe yaşadım. Bir tanesinde fazla sulama yaptığım için köklerin bir tanesi çürümeye başladı ve orkideyi hemen oradan çıkardım. Zaten o da küçük bir orkideydi. Diğerinde ise çok şaşırtıcı bir şekilde orkide çok hızlı gelişim gösterdi. Çiçek sapları çıkardı, yeni yapraklar çıkardı, yeni kökler üretmeye başladı. Ama fark ettim ki doğru sulama çok önemli. Zaten ürünü daha önce kullanan insanlar da doğru sulama yapıldığı takdirde orkidenin gelişim gösterdiğini söylüyor. Doğru sulama yapmazsanız orkideniz ölebilir. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi orkideleri diktim ve bir yaprak temizliği daha yapacağım. Ve burada temizlik için limondan faydalanacağım. Limon antioksidan özelliği var ve orkidelerde dezenfekte içinde kullanılıyor. Orkideler hafif asidik ortamı da seviyorlar ve yaprak temizliğinde de limon orkideler için faydalı. Böyle bir kase içerisine 4-5 damla limon suyu ekledim ve yaprakları güzelce temizliyorum. Son bir temizlik yapıyorum artık orkidelerime. Orkidenizin yaprak temizliğinde limon suyu, nem yağı ve sade suyu dönüşümlü olarak kullanabilirsiniz. Ama tabii çoğunluğu sade suda kullanmakta fayda var. Orkidelere bir miktar su veriyorum ve sizi yaklaşık 2-3 ay önce aynı yöntemi uygulayarak diktiğim orkide sonuçlarıyla baş başa bırakıyorum. Sizler de bu yöntemi denemek ister miydiniz? Lütfen yorumlara yazın. Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Desteğiniz çok önemli. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.